به نام خالق هستی her karşılaşma bir mesajdır. Rüya 3. bölüm. Öncelikle bu kitap için yazarımız Hakan Mengöç çok teşekkür ediyorum. Kitaba ulaşma ve okuma imkanı bulunmayanlar için sesli kitap olarak daha çok insana ulaşarak faydalı olacağımızı düşünüyorum. Konuyu algılamama mana olan acısının etkisiyle önce ne demek istediğini anlamadım. Ustad da farkındaydı. Geciktiğiminin ama bunu sorun etmedi. Eninde sonunda ne hakkında konuştuğumuzu kavrayacağından emindi. Kendisi için diğeri büyük bir eşyaya sahip çıkmamı istediğini düşündüm ama neden bu kadar büyük anlamlar yüklediğini çözemedim. Allah'a borcumuz ödemekten, insanlığa hayrımız dokunmasından neden söz ediyordu ki? Birinden senin kitabını alıp başkasına mı teslim etmem gerekiyor? Tam olarak ustadım diye sordum. Alıp buraya getirmen lazım evlat dedi. Tesbihini bileğine dolayıp besmele ile kalktı yerinden. Kolundan tutup yardım ettim ayaklanmasına. 2 büklümdü belli. Ceviz ağacından yapılmış büfenin alt kapağını açtı yavaşça. Birkaç porselen tabağı, fincanı, eski birkaç kitabı çıkarıp yerleştirdi masaya. Dolabın arkasında bir kapak daha açıldı sonra. Duvara oyulmuş küçük bir bölüme çıktı ortaya. Şaşkınlıktan donup kalkmıştım. Gözlerime inanamıyordum. Dikkatle izlemeye devam ettim ustadı. Niye bu şimdi? Ne tuhaf işler bunlar böyle. Gizli ulmeler filan. Ustadın bu kadar kıymet verdiği ne eşyası olabilirdi ki duvar oyuklarından saklamaya kalkışı. Ne altın lafı ederdi, ne para, ne mal konuşmuştur. Şimdiye dek ne mülk. Hiçbir eşyaya başkasından saklayacak kadar önem vermemiştir. Hatırası olan şeyler bile köşe bucak kaçırmazdı ki. Orta yerde bırakırdı. Bir şeyler saklamak istersem onu göz önünde bir yer bırak dedi. Gülümlemeye başladım. Tutamadım kendimi. Ustadım, bu pek göz önünü değil ama dedim. Siz niye kıymet verirsiniz ki bu kadar çok şaşkınım? Bu artık bulunması gereken bir şey dedi. O yüzden böyle gizli saklı. Yine kafamı karıştırmayı başlamıştı. İşine karıştırıp konuyu daha da çözülmez hale getirmemek için sustum. Ne olacaksa olsun, ne söyleyecekse söylesin diye bekledim. Üzeri işlemlerle dolu altın kaplama kilitli bir kutu çıkardı duvarından. İç boş. Kitabı alıp buraya getir evlat dedi. Kitabı bu kutuya yerleştir, güzelce kilitle ve anahtarını denize at. Muhafizi gelip buradan teslim alır. Anahtarı neden denize atıyorum? Teslim
Alacak olan kişi nasıl açacak bu kutuyu? Kilide takılma Hakan, dedi ustad. Bakışları sertti. Dersini anlamadığın için öğrencisine kızın bir hoca tavrıyla devam etti. Kilitler aldatmacadır demez miyiz biz? Bütün bu gizemli tavırlara ne gerek vardı? Bulunmasını, okunmasını istediğini kitabı neden kilitliyordu? Kargoyla yollayamıyorlar mıydı kitabı? Ustada ya da bir zahmet kalkıp getirmemiyorlar mıydı adamın kapısına? Cesaretin varsa bunları da sor Hakan'cığım. Memleketin dört bir yanında her türlü işten, görevden, unvanından onca öğrencisi, yardımcısı vardı. Bir tanesi de kalkıp ustadın bu kadar kıymet verdiği kitabı ona ulaştırmıyordu muydu da benden yardım istemek zorunda kalkıyordu. Duvarlar oyuk açmak da neymiş? Bu kadar kıymetliyse niye bir kasada değil madem? Ustad altın işlemleriyle kapıyı tutuyu elime tutuşturdu. Gördüğünden ağırdı. Kilidi deme altındı acaba? Çok gösterişli, çok aşk bir şeydi. Denize atmamı istediği anahtar bile altından teslim alınması gereken kitabın bir ne olduğunu daha da merak ettim doğrusu. Tarihi bir eserden mi söz ediyoruz ustadım diye sordum. Gülümsedi tekrar. Kaç, bakalım kaç diye mırıldandı. Allah büyüktür. Ya Fattah, sen kolaylıklar ver ona. El yazması bir kitapmış. Maddi değer biçilmeyeceğini söyledi ustad. Hiçbir dünyavi değerin bu kitapla takas edilmeyeceğini, bu düşüncenin çok ahmakça olduğunu izah etti. Kitabın önemi ederinden değil, içinde yazanlarından dolayı çok büyük. İnsanlığın kaderine tesir edecek güçte bir kitap bu, dedi. Sen söylediğim yerden alıp getir, buraya koy, kafi. Gerisi çok düşünme. Bu işe aklım anlamamıştı bir türlü. Ustadın yüzüne soran gözleriyle bakıyordum. Bunların beni tatmin etmediğini anlamasını bekliyordum. Çaresizce ama anladığın hale karşılık vermiyordu. Bakışlarıma çünkü daha fazlasını biliyordu. Sen ne istersen ben onu zaten seve seve yaparım, biliyorsun dedim. Sadece neyin içinde olduğunu bilmek istiyorum. Bütün bu gizmenin ne anlamda geldiğini öğrenmem lazım. Kitapta ne yazdığını sormuyorum ama bu kadar gizem tehlikeli bir iş olduğunu düşünüyorum. İnsana ister istemez. Başını salladı yorgun bir tavırla. Ah Hakan, ah dedi. Sufinin yolu bitti. Neden kaçırıyorsun bundan? Büfeden
Çıkardığın bütün eşyaları yerine koyup kapıyı kapattı. Hasta ve yaşlı adamlarla minderinde geçip oturdu. Tesbihini çekmeydi. Başladı usul usul. Başına ne gelir ne gelmez ondan mı emin olmak istedin sadece diye devam etti. Ve sonunda dinlediğin sesli kitap çok teşekkür ediyorum. Beğendiyse arkadaşlarıyla paylaş ve beni mutlu et. Size seviyor Metatron.